Hayatımı kurtardın. Kimseye borçlu kalmak istemem. Benim için çalışır mısın? Bu kadar adamın varken mi? Senin gibi birine ihtiyacım var. Heyecanlı bir sesle başlar oyunculuğun. Yavaş yavaş büyütür seni bize. Sonundaysa izlemeye doyamadığımız bir dev ekrana gelir. 15 Haziran 1938 yılında Silifke'de dünyaya gelen Savaş Başar, edebiyat öğretmeni olan babasının sakıncalı sayılması nedeniyle ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli okullarında çoğu zaman yatılı okur. Konservatuvarın violensel bölümündeki ağabeyi ve aynı mahallede oturduğu devlet tiyatrosu sanatçısı İlyas Avcı'nın teşvikiyle 1957'de girdiği konservatuvardan 1958'de disiplinsiz bulunduğu için atılır. Kendisi ve arkadaşları amatör olarak çocuk tiyatrosu çalışmaları yaparken Muhsin Ertuğrul kendilerini fark edince 1959 yılında devlet tiyatrosu kadrosuna alınırlar. 2 evlilik yapan Başar'ın 3 çocuğu vardır. Devlet tiyatrosu sanatçısı olan usta oyuncu, Türk tiyatrosuna yeni bir biçim ve soluk getirerek tek bir sandalyenin dekor olduğu ve şekilden şekle girdiği Öykülerden Oyunlar başlıklı oyunla tüm ülkeyi dolaşır. Bu nedenle geniş topluluklarca tanınan, bilinen, sevilen biri haline gelir. Televizyon ve sinema hayatına seslendirmeyle başlayan sanatçı, özellikle dönemin popüler dizilerinden Komiser Columbo'da Peter Falk'u ve Kaygısızlarla McCoy adlı dizilerde ise Tony Curtis'i seslendirmekte çok başarılı olur. Bu gece 11'den sonra bu caddede birilerini gördün mü acaba? Birilerini mi? Ben kimseyi görmedim. Ama bir şeyler gördün. Evet. Bildirmeye başlayın öyleyse. Valizlerim içinde bir çocuk gönder. Ya da bir kız gönder. Anladın mı, kız yani? Oynadığı filmlerde ise bizi sanatına hayran bırakan kısık sesiyle bizi başka dünyalara götüren Başar her daim kendisini izletir. Türk sinemasına damga vuran filmlerde karşımıza çıkan usta oyuncu, İffet filminde uslanmaz bir kaçık olan Aşık Haluk'u, Cesur karıymışsın be. Bu eve gelen kadınların %90'ı kaçar. Kaçamayan da altına işer. Şimdi dikkat et. Kıpırdama. Vurdum! Hey! Vurdum işte! Amma atıcıymışım be! Helal olsun bana! Devlerin Aşkı filminde gerçek aşka yol veren koca yürekli Süreyya'yı, Gidiyorlar. Bırak gitsinler. Kaçacaklar. Onları kimse durduramaz. Ölümü bile aşmışlar. ve sevimli Frankenstein filminde Frankenstein'ımız olur. O bana bakıp benim içimdeki iyiliği gördü. Hayatını tehlikeye koyarak bana beyninin yarısını verdi. Bundan önce öyle kötüydüm ki beni sevmeyen, bana nefretle bakan insanları öldürmek geliyordu içimden. Hem de parçalarcasına öldürmek. Savaş Başar, Çirkin Dünya, Sevimli Frankenstein, Devlerin Aşkı, Seninle Son Defa, İffet, Aile Kadını, Güneş Doğarken ve Çalı Kuşu gibi projelerde oynar. Aşk ve Barış, Mor Defter, Don Juan, Tohum ve Toprak gibi devlet tiyatrosu oyunlarında rol alır. Babasının yolundan ilerleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde oynayan oyuncu Kemal Başar bir röportajında şöyle der: "Annem memurdu, orta halli bir aileydik. Geçim güçlüğü çekilen zamanlarda oldu. Sofrada tek bir portakalın herkes birbirine baktığından günlerce ortada kaldığını hatırlarım. Annem hiç hissettirmemeye çalışırdı. Lisede partilere giderken babamın 1 numara büyük ayakkabılarını, 2 numara büyük ceketini falan giyerdim. Tabii değil dansa, ayağa bile kalkamazdım. Babamın her gece oyunu vardı. Arkadaşlarıyla biraz sohbet derken geç geliyordu. Sabahları okula giderken ona hasretle sarıldığımı çok hatırlarım. O beni fark eder miydi bilmem. Hafta sonlarını iple çekerdim. Çünkü doya doya futbol oynardık. Ama Fenerbahçeliydi ne yazık ki. Beşiktaşlıoğlunu Fenerbahçeli yapmaya uğraşırdı. Ben konservatuvara girmek istediğimi paylaşmıştım. Mutlaka en iyi olmam gerektiğini, yoksa bu mesleğin acı veren bir meslek olduğunu söylemiş, karşı koymuştu. Oyuncu olursan eninde sonunda İstanbul'a gitmek zorundasın. Ezerler, dalga geçerler, barınamazsın demişti. İçgüdüleriyle oynayan bir oyuncuydu babam. Doğaçlamayla o anda inanılmaz şeyler yapardı. Tiyatrodaysa bambaşkaydı diye bahseder babasından.
Arkadaşları arasında espri bir kişilik olarak bilinen Savaş Başar, iddiaya girmekten hiç çekinmez. Bir gün Yunanistan turnesi dönüşü, sanatçıların çoğu Yunan içkilerini çok sevmiş ve yurda dönerken bol miktarda uzo satın almıştır. Gümrük kapısına geldiklerinde işler sarpa sarar. Birçok sanatçı istemeye istemeye içki şişelerini gümrük görevlisine teslim ederken Savaş Başar'dan görevliye bir teklif gelir. Seninle iddiaya girelim. Ben içkilerimi senin de rızanı sormadan karşıya geçiririm. Gümrük görevlisinden cevap gecikmez. Mümkünü yok, geçiremezsin. Peki var mısın iddiaya? Ben geçirirsem arkadaşlarımın da içkilerini geçirmesine müsaade edecek misin? Gümrük memuru hodri meydan der. Savaş Başar bir gölgeliğe çekilir ve bir iki arkadaşıyla birlikte kendisine ait şişeleri görevlinin şaşkın bakışları arasından mideye indirir. Kalkar görevliyi öper ve lafı yapıştırır. Hadi bakalım, sıra sende, ver bakalım arkadaşımın içkilerini. Turne otobüsü şişelerle birlikte şangır mıngır Türkiye'ye giderken gümrük görevlisi şaşkın şaşkın arkalarından el sallar. Diğer bir iddia ise şöyle olur. Arkadaşlarıyla birlikte bir otelin barında içki içerler. Yanlarında da birisi sürekli Komiser Colombo taklidi yapıyor. Etraftakiler yerlere seriliyor. Bir gırgır bir şamata. Savaş Başar gerçek Colombo olarak durumu içerler. Arkadaş diye seslenir adama. Var mısın bir iddiaya? Colombo'nun sesini kim daha güzel taklit ederse bu bardakilerin içkisini ısmarlayacak. Adam Savaş Başar'a şöyle bir bakar. Bir şeye benzetemez. Ve tamam der. Kendin kaşındın. Bardaki müşteriler hakim olur. İkisi de taklide soyunur. Sonuçta ne olur mu dersiniz? Bardakilerin oy birliğiyle iddiaya adam kazanır ve sanatçıya da bu hiç ummadık zamanda karşısına çıkan rakibi kutlamak ve içki paralarını ödemek düşer. 20 Ağustos'u 21'e bağlayan gece 1985 yılında alkol tedavisi gördüğü Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde kalp yetmezliğinden 47 yaşında hayata gözlerini kapatan usta sanatçının vefat haberini gazeteler Colombo'nun sesi sustu diye manşetlerine taşır. Yıllar sonra sanatçının oyuncuoğlu Kemal Başar tarafından anısına Emrah Serbest'in kitabından uyarlayarak oluşturduğu Öykülerden Oyunlar isimli tiyatro eserini yeniden seyirciyle buluşturur. Henüz 47 yaşında, erken bir yaşta hayata elveda diyen Savaş Başar'dan geriye filmlerdeki sureti kalır. Yavaş yavaş sızlar sanatın damarlarından. Sevdan olur, aşkın olur. Dillere düşürdüğün bir sevgili olur. Zaman denilen bu yolculukta peşimizde sürüklediğimiz, ceplerimizde sakladığımız bir ismin olur. İsmin Yeşilçam sokağının başında bekler bizi. Sinemamızın gamzeli delikanlısı. Bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.